Selamünaleyküm arkadaşlar. Öğren Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay ve çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Tığ işi örgü olacak. Modelimiz ben sizlere yelek modeli olarak gösterecek olduğum için bu şekilde hazırlık yaptım. Böyle bir alt taban gittim. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre tığınızı, ipinizi ve alt zemininizi ayarlarsınız arkadaşlar. Dediğim gibi eğer yelek modeli yapacak iseniz bu şekilde lastik kısmı yapabilirsiniz. Daha da geniş yapabilirsiniz. Fakat farklı bir örgüde kullanacaksanız, mesela şalda veya battaniye gibi modellerde kullanacaksanız bu şekilde lastik yapmanızı pek tavsiye etmem. Dediğim gibi yelek modeli olarak gösterecek olduğum için ben böyle alizenin tığ ipini kullanacağım. Sizler yapacak olduğunuz işe göre tığınızı, ipinizi ayarlayın lütfen. Evet, hemen dilerseniz videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde alt zemini gittikten sonra 4 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Buradaki trabzandan girerek hemen kenar trabzanlarımı oluşturuyorum. 4. trabzanım, bakın 2 trabzanın buluşmuş olduğu noktaya battım. Bu şekilde 4 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Kenar trabzanı olması açısından. Benim için bu kadarı ideal. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Evet, tığın başını doluyorum. 1, 2 tane atlıyorum. 3. trabzanıma bu şekilde giriş yaparak 2 de çekmiş olduğum trabzanlar yapıyorum. Aynı yere 2. trabzanımı yaptım. Aynı yere 3. trabzanımı yaptım arkadaşlar. 3 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle bakalım. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2 tane trabzan atladım. 3. trabzan içerisine bu şekilde giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir, tığımın başını doladım. 1, 2 tane atladım. Üçüncüsünün içerisine gelerek bu şekilde 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. 3 zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 5 tane zincir, 1, 2 tane atladım. Üçüncüye böyle battım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Tamam, şöyle alalım ipimizi. Evet, bu şekilde modelimiz devam ediyor. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet, bakın sonuna kadar bu şekilde geldim. Şimdi burayı sizlere göstermek istedim. 5 tane zincirden sonra 1, 2 tane atladım. Üçüncüye bu şekilde battım. Ve kenar trabzanlarımı oluşturuyorum arkadaşlar. 2, 3 ve 4. 4 tane ideal. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Hemen trabzan tepesine batıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Yeni başlayan arkadaşlarımız var ise eğer. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Hemen bu trabzan tepesine batıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doladım. Hemen buradaki noktaya geliyorum. 1 ve 2. 2 tane daha trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Aynı noktaya tekrar girdim. 2, 1, 2 ve 3. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Buranın tepesine yine batıyorum.
1 2 3 4 5 tane zincir, tığımın başını dolayarak hemen bir sonraki modelime geçtim. Şöyle göstereyim. 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar girdim. 2 tane bakın bu şekilde yaptım. Sonra trabzan tepelerine devam ediyorum. Beş tane zincir. Bakın buraya dibine battım. Şöyle göstereyim. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi burada sadece bir tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen bu şekilde trabzanımın tepesine geldim. Hızlıca trabzanlarımın tepesine trabzan yapıyorum. Şimdi bakın buradaki yuvaya giriyorum. 1 ve 2. 3 tane zincir. Tığımın başını doladım. Bakın buraya. Yine girdim. Hemen trabzan tepelerine geçiyorum. Hızlıca tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Burada hiç zincir çekmiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen buradaki yuvamın içerisine geçiyorum. Hemen hızlıca trabzanlarımın tepesine trabzan yapıyorum. Hemen yuvamın içerisine de 2 tane yapıyorum. 3 zincir. Hemen buraya da aynı şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın tamamladım ben. Şöyle hatta arka yüzünü de göstereyim. Bir modelimiz ortaya çıktı. Her iki taraftan da aynı görüyorsunuz. Çift taraflı kullanılabilecek bir yelek modeli. Şimdi bakın kenar trabzanlarımı yaptım. Şimdi modelimiz tekrar başa dönüyor. Aşağıda yapmış olduğumuz işlemin aynısını yapacağız. Yani 5 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki yuvanın içerisine geliyorum. Bu aşağıda yapmış olduğum gibi 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 tane trabzan, 5 zincir ve bu araya batıyorum. Sık iğne olacak şekilde. 1 2 3 4 5 zincir, hemen buraya giriyorum ve bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Şöyle, yani kolaydan daha kolay bir yelek modeli diyebilirim. Gerçekten kolayında kolayı, yani çok kolay ve çok güzel bir model. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ben şimdi sizler için modelimi birkaç sıra daha uzatacağım. Devamında buluşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben modelimi birkaç sıra daha büyüttüm. Gerçekten çok hoş ve çok kolay bir model. Dediğim gibi kolayında kolayı diyebilirim bu yelek modelimiz için. Bu modelimizden sadece tabii ki yelek modeli değil, bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Haricinde şal modellerinde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok hoş ve çok güzel bir model. Ben modelimi çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.